Hepinize selamlar. En ucuz otomatik araçları listelediğim bu videoyu hazırlamaya başladığımda bir baktım ki otomatik 20 araç yazmışım. Önceliğimiz fiyat skalası olduğu için en ucuz 10 aracı inceledim. Diğer 10 araç daha ilgi çekici. Videosunu hazırlamakta bir o kadar keyifli olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Eğer isterseniz bu listenin devamı olacak şekilde hazırlarım. Unutmadan ekleyeyim, engelli raporuyla yani ÖTV'siz fiyatlarını da paylaşacağım. Şimdi araçlara geçmeden önce listeye A segmenti olan araçları almadığımı hatırlatmak isterim. Bunlar arasında A segmenti dediğimiz Hyundai Ion, Space Star, Picanto gibi araçları almadım. Listenin en pahalı aracından başlayacak olursam 10. sırada Volkswagen markasından Polo aracı karşımıza çıkmakta. Polo'ya baktığımda ilk izlenimim kesinlikle dikkat çekici ve oturaklı bir görünümü olduğunu söyleyebilirim. Polo ön yüzündeki bu yatay çizgiler hem araca bir karakter kattığı hem de aracı önden olduğundan daha fazla geniş gösterdiğini hissediyorum. Polo'nun 1.0 litre atmosferik 95 beygir 175 Nm tork üreten motorun Comfortline donanımlı versiyonunun liste satış fiyatı 226.000 TL. 3 silindirli olan 1.0 TSI motor 7 ileri çift kavramalı DSG şanzımanına sahip olan Polo'nun engelli raporu ile yani ÖTV'siz fiyatı 150.000 TL. 1180 kilogram ağırlığa sahip olan Polo'nun sıfırdan 100 km hıza 10.8 saniyede çıkabiliyor. Yakıt tüketiminden bahsedecek olursam fabrika verilerinde şehir içinde 5.8 litre, şehir dışında ise 4.1 litre. Tabi her zaman dediğim gibi fabrika verilerinin üzerine siz en az 1-1.5 ekleyip öyle düşünün. Bagaj kapasitesine geldiğimizde ise 351 litre hacim sunmakta. Bir sonraki araca geçiyoruz ve 9. sırada Hyundai markasının ülkemizde İzmit tesislerinde üretilen Bayon modeli var. Detaylıca incelediğim Jump, Steel ve Elite donanımlarında neler var, hangi özellikler yok, izledikten sonra tam anlamıyla Bayon hakkında fikir sahibi olmuş olacaksınız. O videoya da yukarıdaki kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. 1.4 litre 100 beygir güç 134 Nm tork sunan motor, Steel donanımlı satış fiyatı 223.000 TL. B SUV diye konumlandırılan Bayon, i20'nin yerden biraz yükseltilmiş kompakt SUV'dir. 4 silindire sahip olan 1.4 motor, 6 ileri önden çekişli otomatik şanzımana sahip Bayon, engelli raporuyla yani ÖTV'siz fiyatı ise 149.000 TL. Kullanıcıların genel anlamda motorundan memnun olmadığını sizler de duymuşsunuzdur zaten. Performans verileri de düşük, 1130 kilogramlık ağırlığıyla sıfırdan 100 km hıza 13.8 saniyede çıkıyor ve şehir içi yakıt tüketimi 9.4 litre, 9.4 bayağı bir yüksek bir değer. Şehir dışı ise 6.6 litre. Bagaj hacmine geçecek olursak 411 litre bagaj hacmi var. 8. sırada Nissan markasının Micra aracı bulunuyor. Daha önceden Renault motoru olan 1.5 litrelik DSI motor kullanıyordu fakat 2020 yılındaki makyajdan sonra ülkemizde Nisan ayından itibaren bu motor seçeneği bulunmayacak. Tek motor seçeneği artık 1.0 litrelik turbo beslemeli benzinli 3 silindirli motor bulunacak. 1.0 litrelik turbo motor 100 beygir güç 144 Nm tork sunmakta. Otomatik şanzımanlı VCI donanımın satış fiyatı ise 222.000 TL. Engelli raporuyla yani ÖTV'siz fiyatı ise 148.000 TL. 1080 kilogram ağırlığındaki Micra sıfırdan 100 km hıza 13 saniyede ulaşabiliyor. Yakıt tüketimi ise şehir içinde 5.6 litre, şehir dışında ise 4.5 litre. Bagaj kapasitesi olarak 300 litrelik bir hacim sunmakta. Listenin 7. sırasında Citroen C3 yer alıyor. 1.2 litre PureTech 110 beygir gücü ve 205 Nm tork değeriyle diğer rakiplerine nazaran daha iyi bir motor performansı sunmakta. Feelbolt donanımın satış fiyatı 216.000 TL. Bu arada yakın dönemde incelediğim C3 testine şu üstteki çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Feelbolt donanımında ne tür özellikler olduğunu da öğrenmiş olursunuz. 3 silindirli turbo beslemeli PureTech motor, 6 ileri otomatik şanzımanıyla engelli raporuyla yani ÖTV'siz fiyatı ise 144.000 TL. 1090 kilogram ağırlığındaki C3 sıfırdan 100 km/saat hıza 10 saniyede çıkmakta. Şehir içi yakıt tüketimi 5.6 litre, şehir dışı ise 4.1 litre. Bagaj hacmine geçecek olursak bagaj hacmi ise 300 litre. 6. sıradaki araca geçmeden önce kanala abone olarak hem bana destek olabilirsin hem de bu tarz içeriklerden haberdar olursun. Onun için çekinme, ol abone ol. Abone olduğun için teşekkür ederim. Haydi devam edelim listemize. 6. sırada Dacia markasının Sandero Stepway modeli 215.000 TL ile yer alıyor. 1.0 litrelik turbo beslemeli 3 silindirli 90 beygir güç 142 Nm tork sunan motorun otomatik şanzımanlı konfor donanımının engelli raporuyla yani ÖTV'siz fiyatı 143.000 TL.
1190 kilogram ağırlığa sahip olan Stepway sıfırdan 100 km/saat hıza 14.2 saniyede çıkabiliyor. Şehir içi yakıt tüketimi 6 litre, şehir dışı yakıt tüketimi ise 4.7 litre. Bagaj kapasitesi ise 410 litre hacim sunmakta. 5. sırada ise Renault markasının yeni aracı olan Taliant modeli 214.000 TL fiyatıyla yer alıyor. 1.0 litre turbo beslemeli 3 silindirli motor, 90 beygir güç, 142 Nm tork sunmakta. Taliant otomatik şanzımanlı Joy donanımın engelli raporuyla yani ÖTV'siz 142.600 TL alınabilecek. Açıkçası 630 litre bagajı ile çok etkileyici seviyede olsa da donanım ve motor performans olarak listedeki rakiplerinden hayli geride kalıyor. Ama yine de alacaklar için donanımlarını detaylı incelediğim video kanalda mevcut. İsteyenler için belirtmekte fayda var. Benzinli Taliant 1170 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 13.9 saniyede çıkabilmekte. Listenin 4 numarasında Kia markasının Rio aracı yer alıyor. 1.4 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli 100 beygir güç, 133 Nm tork sunan motorun 6 ileri otomatik şanzıman ve cool donanımlı versiyonu 210.000 TL alınabilmekte. Bu arada Rio'nun bir üst donanımları da fazla fiyat farkı olmadan alınabilir. Elegance donanımı için üzerine 15.000 TL, Prestige donanımı için de 20.000 TL vermek gerekecek. Düşünülebilecek fiyatlar bence. Rio'nun Cool donanım engelli raporuyla ÖTV'siz fiyatı 140.000 TL. 1090 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 12.9 saniyede çıkabilmekte. Şehir içi yakıt tüketimi 7.3 litre, şehir dışı ise 5.2 litre. Bagaj hacmi ise 300 litre. 3. sırada Dacia markasının ikinci aracı olan Sandero. Sadece Sandero. 202.000 TL ile yer alıyor. Stepway'de kullanılan motorun aynısı kullanılmakta. Xtronic CVT yani değişken dediğimiz otomatik şanzımanlı konfor donanımın engelli raporuyla yani ÖTV'siz fiyatı ise 135.000 TL. 1160 kilogram ağırlığa sahip olan Sandero sıfırdan 100 km/saat hıza 13.4 saniyede çıkabilmekte. Şehir içi yakıt tüketimi 5.9 litre, şehir dışı ise 4.4 litre. Stepway ile aynı bagaj hacmine sahip 410 litre bagaj kapasitesi var. İkinci sıraya geldiğimizde karşımıza Renault markasının bir başka modeli olan Clio yer almakta. 1.0 litre turbo beslemeli 90 beygir güç, 142 Nm tork veren motor 200.000 TL fiyatıyla satılmakta. 1.0 litrelik motor 3 silindirli otomatik CVT şanzımanlı Joy donanımı ile Clio engelli raporuyla yani ÖTV'siz 133.000 TL alınabilecek. 1185 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 12.4 saniyede çıkabiliyor. Şehir içi ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre, şehir dışında ise 4.5 litre. Bagaj hacmi ise 391 litre. Clio'nun kendisine özel bir hayran kitlesi olduğunu farkındayım. Benim favorim listenin zirvesi. Yeni tasarımıyla, donanımlarıyla bir de ilk aracım olmasından dolayı duygusal bir bağ kurduğumdan ötürü favorim listenin bir numarasında i20 yer alıyor. 1.4 litrelik MPI motor, 100 beygir güç, 134 Nm tork sunmakta, satış fiyatı ise 190.000 TL. 1.4 litrelik motor, 4 silindirli 6 ileri otomatik şanzımanlı jump giriş donanımı ile ÖTV'siz 127.000 TL alınabilecek. 1130 kilogram ağırlığa sahip olan i20 sıfırdan 100 km/saat hıza 12.9 saniyede çıkabiliyor. Şehir içinde ortalama 7.8 litre, şehir dışında ise 5.1 litre ile gezinebileceği söylense de bunun üzerine biraz daha ekleyin yine de. Bagaj hacmi ise 352 litre. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Esenle kalın.